Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir bahçe yatağın yapımını göstermek istiyorum. Aslında Hüberkültür ismiyle Almanya bölgesinde, Avrupa bölgesinde kullanılan bir yöntem. Şimdi öncelikle bu sistemi yaparken ben saç kullandım. Trapez saçlar kullandım. Fakat siz istediğinizi yapabilirsiniz. Yaban otlardan kurtulmak için bir çapa yaptım. O otlardan kurtardıktan sonra trapez saçlarımı aldım ve uygun alana yerleştirdim. Şimdi bu trapez saçları niye tercih ettim? Hurdacıdan aldım ben bu trapez saçlarını ve bu trapez saçlarına Mart 2024 ayında 450 TL ücret ödedim. Boyut olarak da 80 santime 2 metrelik 80 santime 4 metrelik bir paneldi. Bunu 4'e böldüm. Önce 2 metre, sonra da 80 santimi de 2'ye bölerek toplam 4 parça elde ettim. O yüzden alanım otomatikman 2'ye 2 bir alan olmuş oldu. Bu sayede hiçbir fire vermeden tamamını kullanmış oldum. Tabii ki siz istediğiniz ölçülerde ve istediğiniz malzemeden yapabilirsiniz. Bunu aslında illa böyle bu şekilde bir yükselti yapmakta zorunda değilsiniz. Bir çukur açabilirsiniz. Bu çukurun içerisine yapabilirsiniz. Yükselti tepe aslında Hüberkültür'ün Almanca karşılığı da bu aslında. Hügel tepe anlamına geliyor. Kültürde tarım anlamına geliyor. İkisinin birleşimiyle Hüberkültür ismi geliyor. Şimdi bu trapez saçları ben profil 40'a 40 profile elimde file parçalardan kalan 40'a 40 profillerim vardı. Bu 40'a 40 profillere trapez saç vidasıyla vidaladım. Böylece herhangi bir kaynak işlemi de gerçekleştirmeden işlemi yaptım. Bu vidaladığım profilleri öncesinde tabii ki biraz zemine çaktım. Bu çakma sayesinde alanda daha stabil durmasını sağladım. 4 tarafından trapez saç vidası kullandım. 2'şer tane vida attım. Gayet sağlam oldu. Bunun dışında trapez saçları 4 tane 40'a 40 profil dışında bir de orta noktalarına destek attım. Yani 2 metrelik bir alanın uzun olacağını düşündüm ve ortaya birer tane daha attım. Bir tek beton tarafına atmadım. Onun dışında 3 bölgesine destek profili attım. Elimde bir köşe bent vardı. Bir tanesini köşe bent kullandım. Diğerlerini de yine 40'a 40'tan evet bu şekilde köşe benti de çaktım. Bu gerçekten çok faydalı bir kültür. Yani bu tarım daha doğrusu. Öncelikle zeminine bir karton serdim. Bu karton sermemin sebebi alttan diğer yabancı otların tekrar yukarı çıkmasını engellemek ve bunların güneşini engellemek amacıyla. Daha sonra ilk olarak kalın, büyük kütükleri en alt tabakaya yerleştiriyorum. Bu en alt tabakaya yerleştirdiğim kütükleri üzerine daha sonra daha ince katmanları koyacağım. Hüberkültür dediğim gibi Almanca kökenli bir terim olup Hügeltepe ve kültür tarım kelimesinden geliyor. Bu yöntemde tarım alanı üzerine organik malzemelerin tabaka tabaka ekilmesi veya yığılması suretiyle bir tür yükseltilmiş yatak oluşturuluyor. Bu yatak genellikle odun parçaları, yapraklar, kompost, saman, çim kesimi ve diğer organik malzemenin bir karışımından oluşur. Hügel kültürün avantajları arasında toprağı besleyen organik maddelerin sürekli olarak ayrışması ve bitkilerin besin alımını iyileştirmesi yer alır. Ayrıca Hügel kültüre kullanılan organik malzemelerin çürümesi sırasında oluşan ısı bitkilerin köklerinin daha erken büyümesine ve dolayısıyla mevsim uzunluğunun artmasına yardımcı olabilir. Bu yöntem aynı zamanda toprak nemini daha iyi koruyabilen erozyon riskini azaltabilir. Hügel kültür tarımı tam olarak belirli bir kişi veya tarihle ilişkilendirilemeyen eski bir tarım yöntemidir. Ancak Almanya'da özellikle permakültür hareketiyle ilişkilendirilir. Hügelwelt veya Hügel kültür olarak bilinir. Almanya'da 20. yüzyılın başlarında itibaren bu yöntemin popülerliğini arttırmıştır. Kullandığım ahşapların üzerine
kütüklerin üzerine bir tabakada azot ilavesi için saman ekliyorum. Otları yeşil ot ve kurumuş samanlar ekliyorum. Bu aynı zamanda bizim alanımızın, toprağının azotunu sağlayacak. Hügel kültür özellikle soğuk iklimlerde ve kırsal alanlarda yaşayan insanlar tarafından kullanılmıştır. Otları koyduktan sonra tabii ki sulama yapmayı unutmayalım. Bu çürümeyi hızlandıracak ve yapının daha hızlı, verimli hale gelmesini sağlayacaktır. Onun üzerine toprak tabakasını ekliyorum. Toprakla alanımı dolduruyorum. Organik atıkların kullanılması ve doğal malzemelerin üretken bir şekilde değerlendirmesi fikri insanların yüzyıllardır yaşadığı bir gerçeklik olmuştur. Bununla birlikte modern anlamda bu yöntemin nasıl geliştiği ve nasıl yayıldığı konusunda kesin bilgiler bulmak zor olabilir. Çünkü bu tür yöntemler geleneksel olarak bir toplumun diğer aktarılır, zaman içinde organik bir şekilde evrilir. Toprağı serdikten sonra üzerine bir miktar talaş ekliyorum. Bu talaşın amacı toprak içerisindeki su tutumunu arttırmak ve bitkilerin daha iyi nemli kalmasını sağlamak amacıyla. Talaş sonrasında tekrar yine toprak ilavesi yapıp üzerini kapatıyorum. Bu kapattığım toprağın üzerini yine tekrar bir sulama yöntemiyle sulandırıyorum. Sulamayı yaptıktan sonra benim toprak pH değerim biraz yüksek çıkmıştı. Bunu dengelemek amacıyla aynı zamanda zararlı böceklerden tarlamı, alanımı korumak amacıyla kükürt serpiyorum. Yüzeyini kükürtle kapattıktan sonra bu alanın verimli bir şekilde kullanılmasını ve istediğim pH değerine düşmesini sağlamış olacağım. Kükürt son derece bitkiler açısından faydalı bir madde. Özellikle pH değeriniz yüksekse bunu düşürmek için kullanabilirsiniz. Eğer pH değeriniz düşükse yükseltmek amacıyla da kireç kullanabilirsiniz. Tarım kireci bu noktada çok elverişli bir ürün. Ya kükürt ya kireç ikisini bu pH dengelemesini sağlayabilirsiniz. Şu anda yaptığım işlem de pH seviyesini aşağı çekmek. Çünkü benim domates ihtiyacım 5.5 civarında bir pH. Fakat buradaki toprağım benim 7.3 civarında bir pH değerine sahip. Bunu biraz daha aşağı çekmek için kükürt kullandım. Kükürt sonrasında üzerine yanmış gübreyle 4 çuval koyun gübresi ekliyorum. Hayvan gübresi ile bu alanı kapatıyorum. Tekrar bir üzerini kapatma işlemim olacak. Gübreleme alanın besin ihtiyacını karşılaması anlamında güzel bir madde. Tüm alanı gübreyle kapattım. Yani bu alana 4 çuval gübre koymuş oldum. Son katman olarak bol miktarda ahşap talaşı kullanıyorum. Son katman olarak tekrar bir talaş kullanıyorum. Bu talaş aynı zamanda toprağın kurumasını engelleyecek ve bitkilerin daha nemli kalmasını sağlayacak, güneş yanıklarını engelleyecek, toprak üzerindeki güneş yanıklarını engelleyecek. Bol miktarda kullandığım talaşı ekim esnasında araları açarak kullanacağım.
bir çuval talaşı tamamını bu alana boşaltıyorum. Bu talaşı aslında bitki ekiminden sonra da yapabilirdim. Fakat ürünün daha verimli kalması açısından, toprağın daha nemli, rutubetli kalması açısından ben erken kullanmayı tercih ettim. Naylonla kapatıp bu alanın iyice olgunlaşmasını sağlayacağım. Bu olgunlaşma süreci içerisinde fidelerim büyüyor olacak. Fidelerim yetiştikten sonra ekim alanındaki naylonu açacağım ve talaşı sıyırıp ekimimi yapacağım. Naylonla kapatmak toprağın daha iyi bir şekilde olgunlaşmasını sağlayacak. Nem kaybını engelleyecek. İçerisindeki zararlı otların oluşmasını engelleyecek. Bu sayede ekime hazır bir toprağım olmuş olacak. Fidelerim yetiştikten sonra ekime hazır bir şekilde toprağımı direkt kullanıyor olacağım. Zaten üzerinde talaşı da var. Hemen talaşı tekrar hali hazır yerine getirip değerlendiriyor olacağım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın.